Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Metin. Bugün sizlere arkadaşlar piyade komutanlar için bir liste hazırlayacağım. Naçizane kendi fikrim ve bilgim ile birlikte. Yani şöyle söyleyeyim. Bu D kısmına çok güçlü olup ama mantıksız bir komutanı koyabilirim. Veyahut da spesiyele yani bu S'ye çok hani mantıklı ama çok güçsüz bir komutanı da koyabilirim. Dedim ki tamamen mantık çerçevesinde bir liste hazırlayacağım. Hemen siz de hazırsınız. Ben komutanları seçip neden hangi yere koyacağımı söylemeye başlayayım. Şimdi burada gördüğünüz gibi en önde Alex'imiz var. Arkadaşlar Alex hem alana faydası olan hem kendinize faydası olan hem de kendi kıtanızda faydası olan bir komutan. Müze buff'ı ile daha iyi bir duruma geldi. Şimdi şöyle iki seçeneğimiz var. Bir tanesi eğer elinizde Alex varsa ve mix troop yani birden fazla birim kullanan bir oyuncuysanız Alex hala kullanılabilir. Ama ve lakin diğer seçeneğimiz de şu. Eğer elinizde Alex yoksa ve bir piyade kıtası yapmak istiyorsanız Alex kesinlikle şu anda fullenmez. Bu yüzden ikisinin ortası ben B'ye bu komutanı koyuyorum. Hani elinizde varsa kullanılabilir. Elinizde yoksa kesinlikle fullenmez şu an. Bu yüzden kendisini B'ye ortaya koyuyorum. Şimdi sıradaki piyade komutanımız ise şöyle bir bakıyorum. Martel var. Martel de aynı şekilde eliniz zaten hani bu martele heykel harcamayın. Çünkü kendisi altın anahtardan fullenilen bir komutan. Ama şu an hani bazı C, D seed krallıklarda yani böyle daha düşük krallıkların KVK'larında hala kullanılan bir komutan. Ama A seed'de belki B seed'de de kullanılıyordur. Pek bilgim yok. A ve Imperium krallıklarda pek kullanıldığı ben sanmıyorum. Bu yüzden kendisini C'ye koyuyorum. Hani altın anahtardan fullendiğinde bu komutan Open Field'da ve belki Martel YSG garnizonu yani garnizonu zaten tutamazsınız ama hani bazı etkinlikler için belki yapılabilir bir komutan. Hani D kadar kötü değil ama B kadar da iyi bir durumda değil. C'ye hani altın anahtardan fullensin. Daha sonra hani C seed'de veya D seed'de Alex ile olur. Ne bileyim YSG ile olur. Bu yerlerde kullanabilirsiniz kendisini. Sıradaki piyade komutanımız burada Flavius var. Flavius'u direkt Special'e koyuyorum. Neden Special'e koyuyorum? Çünkü kendisi en iyi piyade garnizon komutanı. Bu yüzden kendisini direkt buraya koydum. Eğer ki garnizoncu olmayacaksanız yani nasıl söyleyeyim KVK'da bir rolünüz yoksa garnizon ile ilgili veya Osiris liglerinde Ark oynarken yani arkadaşlarınız için olsun ittifak yani birliğinizle beraber Osiris liglerinde bir rolünüz yoksa Flavius'u direkt D'ye koyuyorum. Ama dediğim gibi tamam mantık çerçevesinde bir liste olacağı için garnizon oyuncuları kesinlikle Flavius'u fullemesi gerekiyor. Diğer bir piyade komutanımız Guan Yu. Bence Guan Yu şu anda sıfırdan kesinlikle fullenilebilir bir komutandır. En iyi 3 piyade komutanından biri bence Guan Yu. Hem susturması var hem kendi kıtalarına hem birlik kıtalarına hem de kendi oyuncuya bir katkısı olan hala bir komutan hem de oyunda bu kadar eski olmasına rağmen. Yani dediğim gibi kesinlikle şu an bile sıfırdan fullenilebilir. Sıradaki piyade komutanımız burada Harald. Harald sıfırdan şu anda bence fullenmez. Çünkü çok daha iyi seçenekler var. Ama ve lakin elinizde var ise Alex ile kullanabilirsiniz. Şu şekilde B'ye koyuyorum onu. Elinizde yoksa sıfırdan fullenmez. Ama varsa da dediğim gibi şu şekilde B'de belki de C'de ama B'de kullanılabilir. Çünkü bazen şans faktörü olduğu için city hop yaparak daha çok bu Pakal Harald'da oluyor ama city hop yaparak iyi killer kasabilirsiniz. Biraz da haram killer oluyor ama çok da takılmayın. Kill'dir. Sıradaki piyade komutanımız şöyle bir bakıyorum. Burada Leonidas var. Leonidas pahalı bir komutan. 5-5-5 5-5-1-1 kullanıldığı bazen söyleniyordu. Ben hiç denemedim. Hiç kullanmadım. 1-1-1-1 kendisi bende. Ama sıfırdan bence şu anda fullenmez. Elinizde varsa bilmiyorum. Varsa kullanabilir belki. Harald'dan daha iyi midir? Bence iyidir. Alex'ten de daha iyidir diye düşünüyorum. Alex belki daha iyidir. Çünkü Alex'in hem alana faydası var. Hem de kendi kıtalarına faydası var ya. Tamamen mantık içinde diyorum bunu. Belki Leonidas Guan Yu'dan bile daha güçlüdür bilmiyorum ama mantık çerçevesinde Alex Leonidas'tan daha mantıklı geliyor. Şimdi sıradaki
piyade komutanımıza şöyle bir bakıyorum. Richard var sanırım. Richard sıfırdan kesinlikle fullenmez. E, ilk zamanlar tabii de birçok oyuncunun Richard'ı fulldir diye düşünüyorum. Yani KVK 1'de, 2'de, 3'te kullanılan bir komutandı. Ama dediğim gibi sıfırdan fullenmez. Bu yüzden D'ye koyuyorum kendisine. Sadece barbar kesmek için kullanılıyor. 5-1-1-1 yapın. Yani en ucuz miktarda, en faydalı şekilde Richard böyle kullanılıyor. 5-5-5-1 yapmaya da gerek yok. Çünkü o kadar heykel vermemize gerek yok şu dönem için özellikle. Sıradaki piyade komutanımız Sargon. Sargon'u direkt spesiyele koyuyorum çünkü en iyi rally komutanlarından biri piyade için. Başka da hani konuşmama gerek yok Sargon. Sargon çok iyi bir komutan. Benim zaten aklımda olan bir komutan. Guan için ya Scipio'yu ya da Sargon yapmayı planlıyorum. Ona bakacağım. Sıradaki komutan zaten Scipio. Scipio'yu da buraya koyuyorum. Neden buraya koyuyorum? Çünkü Open Field'da oldukça iyi bir komutan. Hani eğer aklınızda bir iki kıta, yani bir değil de iki üç kıta artık neyse piyade yapmayı düşünüyorsunuz. Guan Scipio oldukça iyi bir seçenek veyahut da Guan, Sargon, Scipio, Alex oldukça iyi bir seçenektir. Hatta Scipio'yu A'ya koyayım çünkü önceliğiniz hani Guan Yu veya Sargon olabilir. Ya da Böre'ye koyayım. Linç yemek istemiyorum. Scipio da oldukça iyi bir komutan. Sıradaki piyade komutanına bakıyorum. Tarık var. Tarık aslında hani kesinlikle fullenmesi gereken mi? Bence değil. Daha çok rally e, komutanı diye kendisini biliyorum. Pek bilgim yok Tarık hakkında. Çünkü ben genellikle Tarık'ı rallilerde gördüğüm için hani açık alanda genelde Sargon'u görüyorum. Ama e, Tarık ile Pakal rallileri çok kullanılıyor. Kendisini bu yüzden Space ile koyacağım. Bir diğer sanırım buradan ben Pakal'ı atlamışım. Şimdi gördüm. Pakal'ı da Space ile koymuyorum. A'ya koyuyorum. Neden? Şimdi Pakal Harald az önce söylediğim gibi oldukça iyi bir City Hopper komutan kompu ve Pakal burada Tarık ile iyi bir rally açıyor. Yani hem sıvarımlanmıyor, sıvarımlansa da hasarı artıyor. Bu yüzden Tarık Sargon iyi bir rally kompu. Pakal Harald da iyi bir open field kompu. Yani ne kadar kanser, ne kadar tilt olsa da sonuçta kullanılıyor arkadaşlar. Bakıyorum atladığım veya gözden kaçırdığım piyade var mı diye. Burada var. Konstantin'i direkt D'ye koyuyorum. Niye D'ye koyuyorum? Çünkü kullanılmıyor. KVK 2-3'te bazı oyuncular garnizon yapıyor kendisini. Çünkü başka seçenek yok. Şu anda hala kanyonda kullanılıyor. Eğer ki Konstantin'iniz full ise şuraya koyabilirim Konstantin'i. Ne kanyonda iş yaptığı için ama full ise kesinlikle ve kesinlikle Konstantin'i D'ye koyuyorum burada. Başka atladığım bir piyade komutanı var mı? Çükşun. Çükşun'u kesinlikle şu an sıfırdan fullenebilecek bir komutan olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü kendisi sadece 1v1'de hani daha çok işe yarıyor. Open Field'da ben zaten Çükşun'u kullanan görmüyorum. Daha çok ikinci veya üçüncü piyade kıtası için yapanlar var. Burada önceliğimiz hangi komutanlar olmalı? Buna örnek bir liste hazırlıyorum zaten. Hani şöyle söyleyeyim. Normalde hani 2, 3, 4. kıtalar için tabii ki de bu komutanların hepsi yapılması lazım. Richard Martel hariç veya Konstantin hariç diğer komutanların hepsi kesinlikle yapılması gereken bir komutan. Ama önceliğimiz bir veya ikinci kıta için veya ralliler için veya garnizonlar için bu komutanların yapılması gerekiyor. Burada bir de Zeno var. Zeno'yu da A'ya koyuyorum. Neden? Zeno normalde hani spesiyelde olması gereken bir komutandı Flavius gelmeden önce. Flavius gelince Zeno bir tık düştü ama hala çok iyi iş çıkarıyor kendisi. Yani Flavius yoksa Zeno var ve Zeno varken de Flavius fullenmez. Ama şöyle söyleyeyim. Hani rolünüz varsa, garnizon rolünüz varsa Flavius'u kesinlikle fullemeniz gerekiyor. Zeno'nuz var ise bile. Bu yüzden Zeno bir tık düşüyor. Benim gözümde Zeno'yu A'ya koyuyorum. Yani şu an bir daha bir gözden geçiriyorum. Başka atladığım veya gözden kaçırdığım piyade komutanı var mı diye. Şöyle bir daha bakıyorum. Saladin falan var. Tutmosa var. Bunlar var. Tamam. Şu anlık listemiz bu. Bu liste dediğim gibi garnizon,
Open Field kendine ve birliğindeki oyunculara fayda için Sargon, Scipio, Tarık, zaten bu iki komutan son gelen iki komutan piyade için tabii ki de bu arada olmaları gerekiyor. Pakal, Zenobia A'da yerlerinden ben gayet memnunum. Alex hem dediğim gibi oldukça hem müze buff'ıyla da bir nebze idarelik bir komutan ve aynı şekilde alana hem de kendine faydası olan bir komutan. Leonidas yani 5-5-1-1 kullanılıyor mu artık bilmiyorum. Ama oldukça iyi bir komutan. Guan ile iş çıkarıyor. Bu yüzden kendisini B'ye koydum. Harald aynı şekilde Stiop veya Pakal Harald'da iyi iş çıkardığı için kendisi yine B'de. C'ye niye Martel'i koydum? Yani söylemem gerekiyor. Altın anahtardan fullenilen bir komutan olduğu için, yani bir nevi bedava bir komutan olduğu için ve hani kullanabilen bir komutan. C, D seedlerde iş çıkarıyor. D'ye niye Konstantin, Richard ve Çükjün'ü koydum? Yani Çükjün belki C'de olabilir ama Çükjün'ü hiç alanda görmedim. Hiç raporum yok. Vurduğum raporum bile yok. Nasıl bir komutan olduğunu bilmiyorum. YouTube'dan da araştırmadım. Pek ilgimi çekmedi çünkü. Listemiz bu şekilde piyadeler için. Video bu şekildeydi. Kanalıma abone değilsiniz, abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Linki açıklamada var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sonraki Rise of Kings veya Rise of Kingdoms ile ilgili bilgi veren içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.